Herkese yeniden merhaba, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu video soru cevap videosu olacak. Bana Instagram hesabımdan soru sormanızı istedim. Çok güzel sorular geldi. Öncelikle çok teşekkür ederim. En kısa sürede yanıtlayacağım demiştim. Şimdi bu videoyu hemen çekip yayınlamak istiyorum. Vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım. İlk soru, İngilizcemi nasıl geliştirebilirim sorusu. Şimdi bu bana sorulması gereken bir soru mu bilmiyorum ama özellikle okul öncesi öğretmenleri bana ulaştığında, yazdığında onlara söylediğim ilk şeylerden biri İngilizcenizi geliştirindi. Büyük ihtimal bu soru o yüzden geldi. Benim yaptığım ve faydasını gördüğüm bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kendi bölümümle ilgili İngilizce videolar izlemeye çalışıyorum ve bu videolarda geçen bilmediğim kelimeleri not ediyorum. Anlamlarını öğrenip videoyu birkaç kere daha izlemeye çalışıyorum ve anlamaya çalışıyorum. Bunu ilk yaptığımda böyle 4-5 sayfalık not çıkardım. Ama yavaşça azalmaya başladı. Kelime bilgisini bu şekilde geliştirebilirsiniz. Ama ne yazık ki İngilizce sadece bundan ibaret değil. Ama çok fazla faydasını gördüğüm için özellikle söylemek istedim. Alanımızda kendimizi geliştirmek için hangi hocaları takip etmemizi, okumamızı önerirsiniz? Okul öncesi alanında sevgili Belma Tuğrul, Saniye Hoca, Özge Bozkurt. Bunlar artık bizim alanımızda uzmanlaşmış kişiler. Bunları takip etmenizi tavsiye ederim. Özellikle Belma Hoca'yı çok seviyorum. Benim kendi hocam olduğu için. Postların altındaki yazıları kaçırmadan okumaya çalışıyorum. Bunların dışında psikologları takip etmeye çalışıyorum. Çünkü onların bir soru sorma sanatçısı olduğunu düşünüyorum ve bizim meslekte çok örtüşen noktaları var. Ece Bozdağ, İrem Polat takip ettiğim psikologlar arasında. Feride Koçakcan da bunların içinde. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız da bilinçaltınızdan gelen ebeveynlik kitabını mutlaka görmüşsünüzdür. Kitap önerileri videomda da bahsettim. Bu kitabı bence herkes okumalı. Sadece ebeveynler, öğretmenler değil, herkesin okuması gereken bir kitap. Bu kitabı tavsiye edebilirim. Neden YouTube'da bir anne ile birlikte program yapmıyorsun? Güzel bir soru. Yapılabilir. Tabii ki de neden olmasın. Gönüllü varsa aramızda seve seve. Günlük plan, aylık plan örnekleri istemişsiniz. Birçok soruda bu var. Nasıl hazırlıyorsunuz? MEB'e göre mi? Önce kazanım ve göstergeler mi belirleniyor? Şeklinde birçok soru var. Neyse ki bu soru cevabı yapmadan önce böyle bir video çekmiştim. Şuraya bir yerlere veya aşağıya linkini bırakırım. 0-6 yaş çocuğunda sağlıklı aile iletişimi nasıl sağlarız? Anne babaya düşen sorumluluklar. Çocuklarla sağlıklı iletişim kurabilmenin en güzel yolu pozitif, olumlu cümleler kullanmaktır. Örneğin, isteklerim bitmiyor artık, çok yoruldum gibi bir cümle kurmak yerine biraz kendime vakit ayırmak istiyorum, sen de bir oyuncak seçip oynayabilirsin şeklinde olumlu bir cümle kurmak çocuklarla iletişimin en sağlıklı yolu. Tabii bunun yanı sıra bol bol kitap okumak ve kitapla ilgili, sadece okumak değil, kitapla ilgili sohbet edebiliyor olmak bence anne babaya düşen en güzel görevlerden biri. Şöyle bir şey var, soru değil ama okumak istedim. Çok hoşuma gitti çünkü. Çocuk gelişimi okudum. Stajdayken de çok mutluydum ama artık istemiyorum galiba. İşe gidesim gelmiyor artık ve bu yüzden verimsiz olduğumu düşünüyorum çocuklara karşı. Bunu fark etmiş olman harika. Benim de böyle hissettiğim bir zaman oldu. Tabii bunun alt nedenlerinde ne var? Okul yönetimi mi? Mobbing mi? Bunları kafanda bir ölçüp tartmanı istiyorum. Ve gerçekten çok verimsiz olduğunu düşünüyorsan bu haksızlığı hem kendine hem de eğitiminden sorumlu olduğun çocuklara yapmaman gerekir diye düşünüyorum. Farklı bir alana yönlenebilirsin. Ya da çocuk gelişimi okumuşsun. Bunun üzerine bir şeyler ekleyip daha büyük çocuklarla bir akademisyen olarak çalışabilirsin. Üniversite öğrencileriyle çalışabilirsin. Gerçekten motivasyonunu ve ilgini, isteğini %100 bir yere kanalize etmek istiyorsan bir noktada vazgeçmek güzel bir şey. Bir tane daha var. Anaokulu öğretmeniyim. Farklı meslek istiyorum. Okul öncesi öğretmenliğimi, yüzme antrenörlüğümü. Farklı bir meslek istediğini belirtmişsin. O yüzden bence yüzme antrenörlüğünde daha mutlu ve daha başarılı olabilirsin. Bu bölümde kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Bunu okul öncesi öğretmenlerine tavsiyeler videomda biraz bahsetmiştim aslında. Seminerlere katıldığımı, kurslar aldığımı, sertifikalı kurslara katılmaya çalıştığımı söylemiştim. Seminerbilgi.com adresinden etkinliklerden haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'da Vera Etkinlik sayfasından da alanımızda uzman kişilerin konuşmalarına katılabilirsiniz. Onların programlarına dahil olabilirsiniz. Bunun yanında ekstra makale incelemeleri yapabilirsiniz. Ben bulduğum her fırsatta yapmaya çalışıyorum. Çok da keyif alıyorum. Makaleler sayesinde güncel araştırmalardan haberdar olabilirsiniz. Örneğin okul öncesi kurumlarına giden çocuklarla gitmeyen çocuklar arasındaki farkları yıllara göre nasıl değiştiğini bir makale yardımıyla öğrenebilirsiniz. Ben özellikle üniversite hocalarımın makalelerini inceliyorum öncelikle.
Sonrasında diğer isimlere geçiyorum. Kendimizi geliştirme konusuyla alakalı aldığım birkaç mesaj da var. Mesajlar şöyle: kendimi geliştirmek adına gönüllü stajyer başvurusu yapabilir miyim? Ne düşünüyorsunuz gibi mesajlar alıyorum. Açıkçası şöyle düşünüyorum. Üniversite yıllarına bir daha geri dönemeyeceksiniz. Yani tabii ki de başka bir bölüm okursunuz. Orası size kalmış ama üniversite yılları gerçekten çok eğlendiğiniz, arkadaşlarınızla olduğunuz yıllar ve bundan 10 yıl sonra geri dönüp baktığınızda ne kadar güzel zamanlarmış diyeceğiniz yıllar. O yüzden özellikle stajyer konusunda ve gönüllü stajyer konusunda kötü örneklere şahit oldum. Gerçekten sadece çay getir götür olarak kullanılan öğrenciler var. O yüzden meslekten soğumamak adına bence oraya harcayacağınız vakti kurslara, seminerlere ayırın, kitaplar okuyun, kişisel gelişim kitapları okuyun, gezin, eğlenin. Çalışmak için, çalışma hayatına girmek için acele etmeyin. Bunu da böyle araya sıkıştırmış olayım. Video içeriklerinizi kim belirliyor? Video içeriklerimi kendim bulmaya çalışıyorum. Keşke biri belirliyor olsa. Bölüm atamaları ile ilgili çok soru var. Atamalar nasıl olur sizce? 2-3 sene sonra atama sayılarında değişiklik olur mu? Bu konuyla alakalı 2023 yılında okul öncesi eğitimin zorunlu olması ile ilgili bazı durumlar var. Belki duymuşsunuzdur. Zorunlu hale geldikten sonra elbette bir açık olacaktır ama atamalarla ilgili, bununla ilgili hiç uğraşmamış biri olarak çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çocuğum oyunlarında sürekli şiddet, savaş ve ölüm olan oyunlar oynuyor. Nasıl bir yol izlemeliyim? Şimdi bu noktada biraz çocuğun maruz kaldığı çizgi filmlere, kitaplara bir dönüp bakmak lazım. İzlediği çizgi filmleri şöyle siz bir izlemeye çalışın öncesinde veya kitaplarını siz belirleyin. Eğer okula gidiyorsa bir öğretmeninden fikir almak çok önemli. Okulda neler yapıyor? Okul ortamında nasıl arkadaşlar edindi ve bu arkadaşlar nasıl oyunlardan hoşlanıyor? Biraz bunu irdelemek gerekiyor bu noktada. Hayır böyle oyun olmaz, savaş oyunu yok, şiddet yok gibi bu cümlelerle çocukları yargılamaktansa oyunlarına dahil olup biraz çeşitlendirebilirsiniz. Yeni oyuncaklar alabilirsiniz bu noktada veya beraber bir oyuncak yapabilirsiniz. Bu şekilde biraz o davranışları söndürmeye çalışabiliriz. Sınıfta yaramaz çocuklarla başım dertte, bunun için ne önerirsiniz? Öncelikle onlara yaramaz demeyerek başlayalım. Sınıflarda bu tarz hareketli çocuklar olacaktır. Sakin çocuklarınız olacaktır. Gözlemci çocuklarınız olacaktır. Daha çok hareketli çocukları sürekli uyarmak, sürekli arkadaşlarının şikayet etmesine izin vererek değil de onları biraz kazanmaya odaklı olun. Örneğin bir görev verin ve bu görevi başarmasını bekleyin ve başardığını yüksek sesle mutlaka sınıf arkadaşlarına da duyurun. İşte sen benim yardımcım ol, bugün görevli sensin, hadi şunu asalım, bunu yapalım şeklinde hareket etmeyi seven çocukları tam da onların istediği gibi hareket ettirerek, daha da aktifleştirerek kazanmaya çalışıyoruz. Çocuğum bu aralar okula gitmek istemediğini söyledi ve her sabah ağlayarak gönderiyor. Şimdi böyle birkaç mesaj aldım. Bunu lütfen şöyle düşünün. Pandemi sürecindeydik. Çocuklar online eğitim aldı. Bazıları derse girdi, bazıları girmedi. Bazıları girdi, 5 dakika durdu, sonra hemen kaçtı mutfağa, salona, bir yerlere. O yüzden şu anda sınıf kurallarına karşı tepkililer. Aynı durumu Nil'de de yaşıyorum. Çok fazla kural var, çok fazla kural var diye eve geliyor. Uzun bir aradan sonra bu pandemi çocuklarının birazcık zamana ihtiyacı var. Bu tarz şeyler çok normal, çok doğal. Okul çıkışlarında mutlaka güzel aktiviteler planlayın. Bir gezi olur, bir oyun parkı olur. Okul sonrası o enerjisini boşaltabileceği alanlar oluşturmaya çalışın. Şimdi bir de mesajlar kısmındaki mesajlara geliyorum. Bunlar uzun olduğu için buradan gönderen annelerimiz. Merhaba, 4 yaşında oğlumu kreşe verdim fakat okulun kapısından içeri giriyor, sınıfa girmiyor. Bazen ilgisini bir şeyler çekiyor, giriyor ama sınıfta çocukların çığlık ağlama seslerinden kaçıp dışarı yanıma geliyor. Rica ediyorum yakınında biraz durma konusunda öğretmenine ama izin yok. Okulu ve öğretmeni sevmediğini söylüyor. Sabah olunca da hadi gidelim okuluma, geç kaldım diyor. Ama her gün aynı sahneyi yaşıyoruz. Beni görmediğinde kapıda kapıları yumrukluyor, öfkeleniyor. 3. haftamız ama alışma yok maalesef. Sizce artık göndermemem mi gerek? Hazır olmayabilir mi? Uykusunda bile istemiyorum gitmek diye ağlayarak kalktı birkaç kez. Biraz önce söylediğim şey bunun için de geçerli. Ama anne süreci çok detaylı anlattığı için özellikle paylaşmak istedim. Bir kere öğretmenin izin vermemesi çok normal. Ben de olsam ben de izin vermezdim. Çünkü bu süreci uzatan bir durum. Yani siz orada yardımcı olmuyorsunuz aslında. Daha çok bu durumu
baltalıyorsunuz gibi düşünün. Dediğim gibi pandemi sürecinden çıktık. Çocukların alışma süresi biraz uzayacaktır. 3 hafta olmuş. Daha çok yeni. Biz bir haftalık oryantasyon, alışma, uyum süreci hazırlıyoruz ama bu tamamen formalite icabı. Yani bu alışma ve oryantasyon 1 ay, 2 ay boyunca devam ediyor. Bireysel farklılıklar çok önemli bu noktada. Çocuğunuz 4 yaşında şu an bu şekilde tepki verdi. Eğer okuldan alırsanız bir sonraki sene yine aynı şeyleri yaşayacaksınız demektir. O yüzden biraz alışmasına fırsat verin. Biraz önce söylediğim gibi okul çıkışlarında güzel aktiviteler planlayın. Öğretmeniyle işbirliği yapın. Okula gittiği her gün yıldızlar verin. Biraz motive, teşviğe ihtiyaçları var bu dönemde çocukların. Hem öğretmenlere yardımcı olursunuz bu şekilde davranarak hem de çocuğunuza. Merhaba, 4 yaşında bir oğlum var. Ev içinde öyle değil ama dışarıda çok korkak, çekingen. Ne yapmalıyım, nasıl yaklaşmalıyım? Bu tarz mesajları birkaç kere DM üzerinden cevapladım ama bu sefer de video hali olsun istiyorum. Şimdi evde farklı, dışarıda farklı. Okulda şöyle ama dışarıda böyle. Evde böyle, okulda böyle. Çocuklar bu tarz farklılıklar gösteriyorsa biraz aile tutumumuza bakmamız gerekiyor. Bu tarz durumları özellikle çok koruyucu aile tutumu sergileyen anne babalarda rastlıyoruz. Evde her şeyini kontrol etmek, her şeyi sizin yapmanız, bir yeri dağıtıyor, hop toplayalım, ben toplarım, ben hallederim, sen elleme, dokunma gibi durumlarda çocuk evde çok özgür ama dışarıda aynı düzeni sağlayamadığınız için daha çekingen ve aslında gözlemci diyoruz biz onlara. Daha gözlemci olabiliyorlar. Daha sonradan dahil olabiliyorlar. Burada ne yapacağız? Biraz tutumlarımızı değiştireceğiz. Eğer böyle bir tutumumuz varsa. Onun dışında gözlemci olmak kötü bir özellik değildir. Birazcık zamana ihtiyacı var demektir. Hadi artık oyna, hadi git oyna. Çocuğu sürekli böyle ittirmek, kaktırmak. Kötü anlamda söylemiyorum tabii. İşte hadi arkadaş olun. Çok şahit olduğumuz şeyler bunlar. Bunları yapmamıza gerek yok. Çocuk biraz gözlem yapsın, bir baksın ne var ne yok. İlgisini bir şey çekiyor mu o sırada? Belki bu şekilde bir yönlendirme yapabilirsiniz. Aa şu salıncağa bak, hiç daha önce böyle bir şey görmemiştim. Rengine bak, çok güzelmiş gibi biraz sizin teşvik etmenize bağlı olarak bu durum çözülecektir. Evet, bu video için bu kadar soru yeter diye düşünüyorum. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum çünkü. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız videonun altındaki yorumlar kısmına kendi sorularınızı bırakabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere.